gitti. Bazısı işte Türkiye'ye gitti. Türkiye üzerinden uçağa binip Almanya'ya, Fransa'ya gidenler var, yurt dışına gidenler var. Ama binlerce kişi yer değiştirdi. Şu an Lübnan'ın farklı noktalarında. Yani Şii, Sünni karışımı şu an daha böyle bir karmaşık bir vaziyette şu an bazı mahalleler. Ama bakın bütün bu karmaşaya rağmen en ufak bir olumsuzluk yaşanmadı Lübnan'da. Hani Lübnan ordusu ve polisi buna karşı da tedbirler alıyor mu? Alıyor. Birçok yerde artık biz şaşırmıyoruz. Tank geçiyor gözümüzün önünden. Merkezde, Beyrut'ta. Tanklar geçiyor, polis geçiyor. Hani herhangi bir olumsuzluk olmasın diye. Yani şimdi insanlar bilinçli. Bir de Hizbullah'a bakış açısını da hep merak ediyorum ben. Her gün mutlaka sokaktaki insanlarla konuşuyorum. Hizbullah'ı destekliyor musun? Ne düşünüyorsun diye. Şimdi burada eğri eğri doğruya doğru konuşalım. Herkes Hizbullah taraftarı değil. Hizbullah evet şu an çok büyük bir direniş sergiliyor Lübnan için. İsrail'in işgaline karşı bir engel oluşturmak için. Ama şu an ben kimle konuşsam doğrudan sevmiyorum, desteklemiyorum diyeni duydum. Açık söyleyeyim ama çoğu kişi şunu söylüyor. Ya ben çok desteklemiyorum ama mevzu İsrail olunca mecburen ben Hizbullah'ı destekliyorum, desteklerim. Çünkü İsrail'in karşısında duruyor, İsrail'le mücadele ediyor. Ben Hizbullah'ı desteklerim ve şu an onların yanındayım diyeni de çok duydum. Yani şu an burada herhangi bir karmaşa, bir kaos havası yok. Çok dikkat ediliyor. Bu arada şeyi de göstereyim, konu açılmışken böyle bazı anlattığım şeyleri fotoğraflarla, görsellerle anlatmayı da seviyorum. Bakın bu o bahsettiğim bardı. Coşkun hocam, bu barın sahibi Hristiyan. Adam bütün böyle Şii, Sünni hiç fark etmeksizin aynen. Bakın bu işte o meşhur bar. Evet, manzaralı Bak, güzel bir insanlar yerdir. yatıyorlar. Güzel bir yerdir, evet. Böyle yer Göksu. yatakları var. Adam kıyafet bile vermiş insanlara. Lüks de bir Şöyle. mekandır orası bayağı. Adam demek Emrah'ta ki bir adam. Emrah'tan eve. dayanışmak. Sığınıyorlar. Emrah. Bravo. Çok çok çok. Evet. Bravo. Emrah seni dinliyoruz. Göksu, saat 20.25'te 20.15'te bu saldırı gerçekleşmişti. İsrail ordusundan şimdi bir açıklama geldi. Diyor ki açıklamada onların ağzından okuyorum, bunu hatırlatmak isterim. Hizbullah terör örgütü tarafından fırlatılan bir İHA Binyamina'ya yakın bir ordu üssünü vurdu. Tüm yaralılar hastanelere tahliye edildi ve ailelerine haber verilmiş durumda. Devam ediyor açıklama. Olayda 4 İsrail askeri hayatını kaybederken 7 İsrail askeri de yaralandı. Ailelerine haber verildi ve isimleri daha sonra yayımlanmak üzere netleşecek dedi. Sonra olay araştırılıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri hayatını kaybeden ailelerin acısını paylaşıyor ve onlara eşlik etmeye devam edecek. Yaralıların isimlerinin ve söylentilerin yayılmasından kaçınılmasını, ailelere saygı gösterilmesini rica ediyoruz diyorlar. Yaklaşık şu an saat 1'e geliyor. Yani 3-4 saatlik bir araştırma, sessizliğin ardından bir açıklama yapıldı. Onların aktardığı, yani İsrail askerinin aktardığı bilgi şu: bir üssün vurulduğunu kabul ediyorlar. Yaralılar hastaneye sevk edildi. 4 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, 7 İsrail askerinin de ağır yaralandığını ifade ediyorlar. Bazı kaynaklar bunu 40 demişlerdi. Tabii bunu söyleyenler de İsrail haber kanalları son dakika olarak 40 askerin hayatını kaybettiğini ifade etmişlerdi. Bazıları 60 yaralı, hatta o rakam 120'ye çıktı. Yaralılarla ilgili bir rakam verilmiş. Hayatını kaybeden askerlerle ilgili rakam verilmiş. Bu rakamlar doğru mu değil mi tespit edebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Ama çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği ve helikopterlerle taşındığı ifadeleri de var. Tabii takdir kamuoyunun. Şimdi 4 ölü, 7 yaralı deniliyor. İsrail açıklaması. 7 yaralı. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? İnandırıcı değil. Lütfen Fulya. Emrah söyledi ama şimdi bir de Kanal 12'ye baktım.
Emrah da şimdi görür. Kanal 12'de diyor ki işte bu İHA'nın çarpmasıyla ilgili olarak 3'ü ağır, 18'i orta, 31'i hafif, 31'i hafif ve 9'u normal vaziyette olmak üzere toplamda 61 yaralı diye geçmişler Kanal 12'de. 61 yaralı. Onlar da bu rakamı veriyor. Peki Alevi'den ses var mı hiç Emrah, Fulya? Evet farklı. Sansür galiba İsrail kendi basınına da uyguluyor. Yok, açık. Kimsenin gerçek bilgiye Alevi'den şu an ulaşamadığı. açıklama Ama ülke. saklayacaklardır ilk etapta. Biraz daha belki Tabi burada dediği gibi haber yasağı getirdiğine göre Tabii. Açıklama yok. Belki yarın kameralar karşısına çıkar. Ama şöyle Coşkun Başbuğ, artık şu saat itibarıyla ekranların, kameraların takip edeceği, merak ettiği kişi Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi. Bakalım kameralar karşısına çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yaralı da. Eğer çıkmayacaksa, birkaç gün devam edecekse, görünmeyecekse büyük ihtimalle ya yaralandı, tedavi ediliyor ya da hayatını kaybetti. Eğer çıkarsa tüm bunların hepsi tabii gerçeği yansıtmamış olacak. Onu da takip edip göreceğiz. Şimdi hocam sizin de aslında uçağınız var. Sizden son cümlelerinizi ve katkınızı alayım. Son cümle bir gerçekliği ortaya koyuyor. Şayet 20 yıla yakın bir süre iç savaş ve yankılarıyla mücadele eden Lübnan, birlik ve beraberlik mesajını kendi içerisinde vermeyi başarabiliyorsa bu bütün dünyaya bir mesajdır. Gazze eğer hala bir direnç ortaya koyuyorsa bu da bu coğrafyanın ümmetine bir mesajdır. Biz burada bir avucuz ve bize sahip çıkamadınız. Ama Lübnan'ın verdiği mesaj, bütün Birleşmiş Milletler'in yapamadığı ne varsa Lübnan zaten bir Birleşmiş Milletler. Hristiyanı var, Musevisi var, Sünnisi var, Şiisi var, farklı ırklardan, farklı etnik kökenden, hatta farklı ülkelerin vatandaşları var, Türkler de var. Ve hatırlayın, Mersin limanına gelirken birçok Türk terk etmek istemedi Lübnan'ı. Biz dedi buradayız. Sayı 20 bine yakındı, 1000 kadarı geri geldi. Demek ki Lübnan böyle bir coğrafya. O zaman bütün dünyanın dönüp Lübnan'a örnek alması lazım. O Birleşmiş Milletler'in birleşemediği hadiseyi minicik 5 milyonluk Lübnan gerçekleştirebiliyorsa o zaman lütfen önce bölgesel devletlerin Türkiye'nin çağrısına kulak vermesi, ardından da uluslararası kamuoyunun gerçekten bugün, yarın Güvenlik Konseyi'nin toplanıp İsrail lehine bir karar değil, barış lehine bir karar alması lazım. Bakın ne oldu? Binlerce insan hayatını kaybetti. Burada da bir sürü İsrailli asker hayatını kaybetti. Tamam, bu işi bitirelim. Yoksa katliam büyüyecek. Soykırım bir taraftan devam ederken burada da bir sürü anne ağlıyordur muhtemelen. Kimse anneler ağladığı için sevinmez. Hep konuşuruz ya, savaşın tek kaybeden olur kadınlar. Kadınlar hep kaybeder. Bazen kız çocuğudur kaybeder, bazen annedir kaybeder. Daha fazla kadın kaybetmesin. BM Güvenlik Konseyi diye bir yapı varsa bilmiyorum. Belki de yoktur artık ama varsa Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, olduğu için Çin hocam. işte bilmiyorum ya, desinler ki hadi toplanalım ve oradaki barış gücü biraz daha kuvvetlendirilsin ve bu çatışmaları engellesin. Herhalde gecenin tek temennisi benim adıma bu. Şimdi İsrail 4 ölü 7 yaralı var dedi ama İsrail medyası ilk saatlerde onlarca ölü var demişti Coşkun Hocam. evet. Doğru olan da o. Zaten şu manzaraya Çok baksana. teşekkürler Levent Hocam size katkılarınızdan dolayı. en son Göksu Kanal bak. 12 61 yaralı geçti. Evet 61 Az 67 önce. rakamı işte benim 7 denildi. aldığım 67. bir rakamdı. Teyidi de geldi sağdan soldan. Zaten şu ekrandaki görüntülere baktığında onlarca ambulans, o Ya 7 yaşanan... tane hastane hocam. Heh. 7 hastane. Bunların bir tanesi tam teşekküllü. Bizim bölge hastaneleri gibi çok büyük Demek bir ki- hastane, Emrah söyledi. Şimdi bu 7 hastanenin acil servislerini dolduracak kadar ihtiyaç hasıl olmuş demek. Evet. Böyle bakın yani. Ve bak yemekhane esnasında en korunmasız ve en kalabalık olduğun saattir. Kan çağrısı yapıldı. Ha, Evet, kan anonsları evet, yapıldı. bravo. Ha, evet, Dolayısıyla bu da Fulya değil mi? Kan isteniliyor çağrısı. Bu da iddia.
Şimdi 7 Yok, yaralı için tabii. mi? 7 Yok, yaralı için mi görüntüler yapmışlar geliyor. kan çağrısını? Göksu, 7 yaralı görüntüler için kan çağrısı. aslında şimdi rakamları bir tarafa bırakalım. Görüntüler her şeyi anlatıyor Heh, zaten. bravo. Evet. Bakın büyük bir saldırı. Bravo Hizbullah Fulya. son zamanların en büyük saldırısını Hani yaptı ekrana İsrail'e. Yani Doğrudan aslında askeri üsse Fulya- hedef alındı. Doğru. Ve belli ki içeriden bir kaynağı var. İçeriden de bir istihbaratı var Hizbullah'ın. Gördüğümüze Yani- mi inanalım, Yani söylenene şu mi? görüntülere Söylenene bakıyorsunuz. mi? Telegram'da Evet. Telegram'ı bir görseniz yani çok daha ekrana yansıtılamayacak. Evet, evet. Aynen öyle. Ekrana yansıtılamayacak görüntüler var şu an yani. İsrail gibi kan revan hamuru içinde yalanla onlarca yoğrulmuşa mı askerin inanacağız? görüntüsü Yoksa var. bizim Şimdi önümüze gelen dolayısıyla görüntülere 7 mi? hastane ambulansların biri gitti biri geldi. 7 yaralı çok gerçekçi değil bu görseller karşısında. Zaten Gerçekçi değil. belki de hiçbir zaman gerçeği öğrenemeyeceğiz. Yani İsrail'in bu konuda Ketum davranacak. mahir, yalan söylemekte, olanı saklamakta, işine geleni yaymakta, bu konuda mahir İsrail. Dolayısıyla aslında Hamas'ın da çok ciddi kayıpları vardı İsrail'e verdirdiği. Mesela Hamas'ın şu saldırısını ben hiç unutmam. Gazze'nin altından tünellerden geçip hemen o daha işgale başlamadan, katliama başlamadığı günlerde karadan gireceğiz dediği, yalan uydurduğu dönemde o tünellerden geçip o tanklarla birlikte içeri girmeye bekleyen İsrail teröristlerinin çadırına girip 17-18 tane İsrailli teröristi öldürüp bunu da görüntüyle dünyaya paylaştığını ve İsrail'in onu bile yalanladığını ben unutmuyorum. Ne zaman? 8-9 ay önce. Şimdi aynı İsrail bu görüntülere bakarak hani o az önceki pişkinliği vardı ya, BM'yi davet ediyoruz aldığı kararları uygulamaya. Yani Ama böyle bir taraftan da en acı günümüz açıklaması da gelmedi mi? hocam burada kayıp çok ciddi. Ciddi, Yani bence o de kesin ciddi. manzara, Gaffar'ın verdiği hastane Evet. rakamları bunu net gösteriyor. Ha bunu nasıl örter bilinmez ama Örtemez. kendi kamuoyu bana göre kazanı kaynatacak Bu arada- bir gelişme. Bu arada Fulya, Evet. Evet, bu arada şimdi BM'den medet uman İsrail'e yarın BM gelecek ve İsrail'den hesap soracak. Şimdi bu BM barış gücüne yapılan saldırı, İsrail tanklarının üste girmesi, 45 dakika durdular içeride üste, geri çıktılar ama orada askerler yaralandı ve ilk saldırı değildi. Bu daha önce de biliyorsunuz ateş açıldı. Hülya. 5 asker zaten yaralanmıştı geçtiğimiz günlerde. Şimdi yarın BM'den bir heyet gelecek. O üssü gezecek, üsse bakacak, rapor hazırlanacak ve İsrail'den hesap soracaklar. Yani İsrail Fulya. şu an BM'den Sorarlar medet mı? umuyor ama aynı BM yarın o üssü ziyaret edecek BM'den yetkililer Fulya, ve o son duruma BM'nin ilişkin bir rapor ortaya koyacak. BM'nin Evet, üstüne girerken kapı çalarak girdiği anlaşılmasın. Kırarak girdiler. Tankla kapıyı darmadağın ederek girdi. Bastı BM'nin üstünü. Tam bana Evet, göre doğru. doğru terim o. Ve göz göre göre oradakilere de saldırdı. İçinde dediği gibi Gaffar'ın kimyasal Aynen silah öyle. kullanmadan dolayı cilt yanı oluşanlar var. İçinde silahlı aldığı darbe sonucu yaralananlar Biliyorsunuz var. Türk askerleri de Gözetleme var barış kulesini gücünde. vurdu, sığınağı vurdu ve İrlanda dedi ki kasıtlı yaptın dedi. Kasıt yok dedi. İsrail açıklama yaptı. İrlanda dedi ki hayır Tabii. kasıt var bunda dedi. Sen kasıtlı olarak vurdun dedi. Böyle bir- Fulya Hanım dediği gibi tam bunlar konuşulacaktı. İşte bu saldırı umarım onun üstünü kapatmaz yani. Bak Birleşmiş Milletler hesabını sorar. Umarım sorar Demin- ama soracak Hocam mı bir göreceğiz. askere vücuduna isabet eden var. mermi girdi ve hastaneye kaldırıldı. O askerin durumu ağır. Mermi saplandı vücuduna. Hangi milletten biliyor musunuz Yani acaba? bu arada Sri bizim Lanka diye dışişlerinden biliyorum de ben. açıklama geldi bu konuyla ilişkili. Biliyorsunuz BM barış gücünde hocam bir Sri Lanka bir Endonezya deniliyor ama bu 5 yaralı askerle alakalı Evet. o geçtiğimiz günlerde ama bugün İtalya 15 Başbakanı asker Meloni yaralandı. O Papa tankların içeriye kınama mesajı girmesi yayınladı. sonucu. kınama da değil ya. Onların hangi Doğru bulmuyoruz ülkenin falan diyorlar. askerleri Yani kırasana şunu. olduğu belli değil. Hepsi Türkiye'den de geldi dışişlerinden. Göksu, İtalya'da Evet. İtalya'da bugün öğrenciler sokaklara döküldü biliyor musun? Filistin destek. Dışişlerinin 2000 yaptığı öğrenci. açıklamayı da çok kısa okumak isterim. Lütfen Fulya seni dinleyelim.
Bizim dışişlerimizden de bir açıklama geldi Göksu. Onlar da şunu söyledi. Biliyorsunuz 93 askerimiz var bizim de barış gücünde. Onların durumları iyi. Bu konuda da bir bilgi de vermiş olalım. Bir kısmını okuyayım. İsrail'in BM barış gücüne düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir. BM Güvenlik Konseyi'nin her bir üyesi bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail'in saldırılarına engel olmakla yükümlüdürler. Tüm devletleri İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz dedi Dışişleri Bakanlığı. Kaçıncı çağrımız? Mesela bak az önce bir örneği verelim burada oyunu çözme adına. Lübnan İç Savaşı'ndan bahsettik 15 yıl. Kaçıncı çağrımız? Aynen. 15 yıl bir iç savaştan bahsettik. Göksu iç savaş bittikten sonra o iç savaşı tezgahlayan karanlık eller oradaki silahları ne yaptı dersiniz? Hemen Lübnan üzerinden PKK'ya, Suriye'ye kaydırdılar. Bak bütün silahlar oraya gitti.